Herkese selamlar. Almanca A1 seviyesi dinleme bölümünü, diyalogları dinleyip diyaloğa ilişkin soruları açıklayalım ve detaylandıralım. Diyaloğa ilk örneğimizle başlayalım. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Bu diyalogda öncelikle soru soran kişi, affedersiniz iş konseyinden Schneider'ı nerede bulurum diye soru soruyor. Karşı tarafta Schneider diye düşünüyor önce, bekle bir dakika diyor. Sanırım diyor 254 numaralı odada diyor. Evet yine düşünüyor kendince. Evet doğru 254 numaralı oda diyor. Asansörü buradan diye söylüyor. Yani buradan gidebilirsiniz diye söylüyor. İkinci kat oda 254 öyle mi diye yine soru soran kişi burada tekrarlamış oluyor. Yani burada 254 numaralı odayı belirgin şekilde tekrarlamış oluyorlar. Cevap belli. Nummer 1. Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 Euro. Ja, Euro natürlich. Okay, den nehme ich. Bu diyalogda da soru soran kişi özür dilerim bu kazak ne kadar diyor. %30 ucuz olan. Satıcı da bir dakika 19.95 diyor. 19.95 mi diyor yine alıcı taraf. Evet diyor satıcı. Tamam alırım diyor. Yani burada cevap yine net bir şekilde belli. Burada %30 ucuz olan dediği anda A şıkkıymış gibi gelebilir ama rakamlara dikkat edin, son noktaya dikkat edin. Nummer 2. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte? Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5? Vielen Dank. Wiedersehen. Bu diyalogda da soru soran kişi affedersiniz. Karşı taraf lütfen buyurun diyor. Saatiniz var mı diye soruyor tekrar. Saat kaç lütfen diye tekrarlıyor. Evet 5 diyor. Ne çoktan 5 mi diye teşekkür ediyor. Konu bitmiş oluyor. Yani saat 5. Burada saat 5'i işaretliyoruz. Burada da dikkat ettiyseniz yine aynı rakam tekrar edilmiş oluyor. Yani kafa karıştırıcı bir şey söz konusu değil. Nummer 3. Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder Pommes. Fisch. Tja, dann wohl die Pommes. Bu diyalogda da yine soru soran ne istersiniz diye soruyor. Salata tabağı istiyorum diyor. Özür dilerim salata tabağı yok ne yazık ki diyor. Sosisleri tavsiye ederim diyor. Taze diyor. Hayır teşekkürler ben et yemem. Etsiz bir şey var mı diye tekrar soru sormakta. Evet çok fazla değil. Balık veya patates kızartması var şeklinde cevap veriyor. Balığı düşünüyor. O zaman patates kızartması diyor. Son noktayı burada koymuş oluyor. Zaten vejetaryen. Nummer 4. Haben Sie Kinder, Frau Heger? Ja, einen Sohn. Und wie alt ist er? 9 Jahre, seit gestern. Ach, da geht er ja schon zur Schule. Ja klar, schon in die 3. Klasse. Bu diyalogda yine soru soran çocuğunuz var mı diye soruyor. Evet bir oğlum var.
Kaç yaşında diyor. 9 diyor dünden beri. Ha o zaman diyor zaten okula gidiyor diyor değil mi? Evet gidiyor 3. sınıfta diyor. Burada net belirtmiş. Kafa karıştıran ekstra bir sayı söylemediği için 3. sınıf. Nummer 5. Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den 2. Stock? Die Rolltreppe da vorne ist kaputt. Da gehen Sie hier rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. Um die Ecke rechts. Aha, danke. Bu diyalogda da soru soran affedersiniz nasıl giderim 2. kata diyor. Merdivenin bozuk olduğundan bahsediyor. Sağa sonra sola gidin. Köşede asansör var diye zaten belirtiyor. Köşeden sağa mı diyor. Teşekkür ederim diyor. Burada da zaten asansörü belirtmiş oluyor. Cevap A. Nummer 6. Guten Morgen, Herr Albers. So früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg. Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn? Zu meinen Verwandten. Nach Polen. Na dann, schöne Zeit. Evet bu diyalogda da yine günaydın bu kadar erken mi işe geldin diyor. Evet yapacak çok işim var dedi. Yarın 3 haftalığına gidiyorum diyor. Evet unutmuşum dedi. Nereye gidiyorsun diyor. Akrabalarımla Polonya'ya gidiyorum diyor. Peki o zaman iyi tatiller, iyi zamanlar şeklinde sonlandırıyor. Burada da zaten cevap belli. C. Dinlemenin ilk bölümünden bu şekilde bahsetmiş olduk. Almanca A1 sınavına gireceklere faydasının olacağını umuyorum. Hören dinleme bölümünün bu kısmında size önerim soruyu anlayıp kitapça Türkçe olarak yazın. Ayrıca diyaloglarda duyduğunuz sayıları veya yemek isimlerini ve benzerlerini not alın. Aynı diyalogda 2, 3 rakam veya çeşitli yemekler geçiyorsa son noktayı öncesini sonrasını iyi anlamaya çalışın. 2 kez dinleyeceğiniz bir bölüm olduğu için notlarla destekli olur. Algılaması yüksek olur. Bu arada sizlerin sınavları nasıl geçiyor? Sorularınızı, önerilerinizi varsa yeni örnek sorularınızı yorumlarda paylaşalım. Yeni başlayacak olanlar bilgilerden faydalansın. Tekrar yeni videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.